Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde zeytinyağlı patlıcan nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Şimdi malzemelerimizi bir sayalım. 1 kilogram patlıcan, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığından biraz fazla tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 adet sarımsak, 3 adet domates, 3 tane biber, 4 tane küçük soğan kullanacağız. Ve son olarak da yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı kullanacağız. Buradaki işin en önemli noktası zeytinyağıdır. Zeytinyağını bir miktar fazla koyuyoruz ki daha lezzetli olsun. Patlıcan yemeği genelde çok fazla kişi tarafından sevilmediği için zeytinyağı patlıcana lezzet koyacak. Dikkat ederseniz patlıcan yemeğimizin içerisinde de et yok. Ondan dolayı zeytinyağı miktarımızı artırdık. Şimdi bizim tarifimizde şöyle bir durum var. Patlıcan pek suyu seven bir yemek değildir. Onun için patlıcanımız pişerken domates sayımızı artırdık. Domatesimizin suyuyla beraber pişeceği için daha lezzetli olacaktır. Onu belirteyim. Eğer domatesi az kullanırsanız patlıcanınız çok lezzetli olmayacaktır. Ondan dolayı domatesi bir miktar fazla koymanızda fayda vardır. Şimdi ilk olarak yapacağımız işlemler biberimizi ve soğanımızı doğrayacağız. Akabinde domatesler, son olarak da patlıcanlarımızı doğrayacağız. Şimdi şu elimin altını bir toparlayayım. İlk olarak biberlerimizi doğramakla başlıyorum işleme. Biberlerimi ben iri kıyım yapacağım. İsterseniz küçük doğrayabilirsiniz. İri kıyım olduğu zaman bence daha lezzetli, onu belirteyim. Şu şekilde doğrayacağım. Biberlerim doğrama işlemi bitti. Şimdi soğanlarıma geçiyorum. Soğanlarımı da yine aynı şekilde iri kıyım doğrayacağım. Bu şekilde. Soğanlarımı doğrama işlemi de bitti. Şimdi soğanlarımı ve biberlerimi kenara alıyorum. Domateslerimi doğrayacağım. Şimdi domateslerimi geçiyorum doğramaya. Domateslerimi küçük doğrayacağım. Bu şekilde. Domateslerimi doğrama işlemi bitti. Domateslerimi kenara alıyorum. Son olarak patlıcanlarımı doğruyorum. Mümkün olduğu kadar biraz büyük doğrayın. Çünkü patlıcanlar piştiği zaman kendi suyunu salacak. Salacağı için dağılabilir. Ondan dolayı şu şekilde doğramanız yeterlidir. Patlıcanları doğrama işlemim bitti. Patlıcanlarımı kenara alıyorum. Son olarak sarımsağım var. Onu doğrayacağım. Sarımsağımı doğramadan önce bir eziyorum. Bu şekilde. Daha sonra ince ince doğruyorum. Sarımsağımı doğrama işlemi bitti. Kenara alıyorum onu da. Şimdi ocağımızın başına geçip yağımızı ocağa koyacağız. Isındıracağız. Daha sonrasında diğer işlemlere geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi tenceremin altını açıp yağımı ocağa koyacağım. Yağım ısınsın. Daha sonra soğan ve biberimi birlikte pişireceğim. Daha sonrasında diğerlerine geçeceğim. Soğanımı ve biberimi yağın içerisine ekliyorum ve bir miktar soteliyorum. Kapağını kapatıyorum ki pişme süresi hızlansın. Soğanlarımızın piştiği yeterli. Şöyle göstereyim. Tamamıyla pişirmiyoruz. Bir miktar dirileyim artık. Şimdi arkasına domatesini ekliyoruz. Domatesimiz bir miktar pişecek. Tam pişmeyecek. Şöyle söyleyeyim. Karıştırıyoruz. Yine aynı şekilde ağzını kapatıyoruz ki suyu buharlaşmasın. Çünkü bu su bize patlıcan pişerken lazım olacak. Bir kontrol edelim. Domateslerimizin piştiği yeterli. Biraz da zaten patlıcanla pişecek. Şimdi içerisine tuzu, pul biberi ve domates ve biber salçasını ekliyorum. Biraz karıştırıp salçanın erimesini sağlayacağım. Bu şekilde. Domatesimizin rengini tam döndükten sonra ise patlıcanı ve sarımsağı ekleyeceğim. Bir miktar böyle pişecek. Domates ve salçamız gördüğünüz gibi özleşti, karıştı. Şimdi içerisine patlıcanı, sarımsağı ekliyorum. Ocağımın da bu arada altını kısıyorum tabii ki. Sarımsağı ekliyorum. Bundan sonraki süreçte ocağınızın altı mutlaka kısık olacak. Pişme süresi biraz uzundur, kısık olduğu için. Hızlı pişirirseniz suyu azalacaktır ve dolayısıyla su eklemek zorunda kalırsınız. Ağır ağır karıştıracaksınız bu şekilde.
Şimdi ben bunu karıştıracağım ve altını kısıp kapağını kapatacağım. Yavaş yavaş pişmesini sağlayacağım. Kapağını çok sık açarsanız buharlaşma meydana gelir. Şimdi karıştırma işlemini bitireyim ve ağzını kapatayım. Patlıcanın karıştırma işlemi bitti. Şimdi ağzını kapatacağım ve yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar tenceremizi açtığımız zaman kapağını gördüğünüz gibi bu şekilde sulandı. Tamamen bakın, tamamen su yok. Ara ara böyle karıştırın, yoksa birbirine yapışır. Şöyle. Dikkat ederseniz patlıcanımız artık pişti sayılır. Birkaç tanesi diyeyim artık kaldı pişmeyen. Bu şekilde. İsterseniz bir miktar su ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ama bu şekilde de gayet lezzetli olur, onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi damak tadınıza göre su ekleyebilirsiniz. Patlıcanımızı bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıfır suyla patlıcanımız pişti. Şimdi bunu servis yapalım. İsterseniz su ekleyebilirsiniz. Bakın hiç su yoktur. Tamamen kendi suyuyla pişti. Bu şekilde. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.